Gezgin bir şef İtalya'nın gastronomi şehri olan Bologna'da. İnsanlar günah çıkarmak için rahiplerle burada konuşulduğu söyleniyormuş. Hazırsanız Bologna gezimiz başlasın. Pasaport kontrolünde 2 kere işlem yapıyorsunuz. Bir tanesi yeni geldi, elektronik. Pasaportunuzu okutturuyorsunuz, parmak izlerinizi falan oraya veriyorsunuz. Daha sonra tekrardan eski sistem gibi olan yere giriyorsunuz. Yine orada da sıraya giriyorsunuz bu arada. O sıraya girdikten sonra kontrol memuru sizin tekrardan bir fotoğrafınızı çekiyor. Sonra damganızı basıyor ve gönderiyor. Bu işlem yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü arkadaşlar. İşlemlerinizi kolaylaştıracak diye söylediler ama daha çok zorlaştırdı. Bologna Havalimanı'ndan merkeze gitmek için otobüs veya 7 dakikada ulaşan Marconi Express treni var. Trende kredi kartı geçiyor ama her kişi için ayrı bir kart okutmanız şart. Tek kartla birden fazla kişi geçemiyor. Marconi Express kişi başı 13 euro olduğu için biz Uber tercih ettik ve toplamda 30 euro ödedik. 4 kişi olduğumuz için çok daha uyguna geldi. Kaldığımız yere de gelecek olursak son dakika tam bir fiyat performans yeri bulduk. Merkeze sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde 4 kişinin rahatça konaklayabileceği küçük bir mutfağı ve balkonu olan güzel bir ev. Evin linkini de aşağıya açıklamaya bırakıyorum. İtalyanlar Bologna için 3 tane lakap takmışlar. Bunlardan bir tanesi La Rossa yani Kızıl Şehir. İkincisi ise La Grassa yani şişman çünkü yemekleri efsane. Ve son olarak da La Dotta yani bilge. Çünkü dünyanın en eski üniversitesi burada kurulmuş. Bugün programımız çok yoğun diye hemen otelimizin yakınında terzinin başka bir yeri var. Ona geldik. Kruvasanlarımızı söyledik, kahvelerimizi söyledik. Şimdi güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Ardından Bologna'nın altını üstüne getirmeye başlayacağız arkadaşlar. 3 tane kruvasanımız, 4 tane de kahvemiz vardı. Toplamda 12 euro ödedik. Yani İnanılmaz. Türkiye'de sadece bir tane kruvasana bu kadar parayı veriyoruz. Burada 3 tane kruvasan artı 4 tane kahveye bu parayı verdik. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Hadi gezelim. Şimdi ise geldik Bologna'nın en ikonik noktalarından bir tanesi olan ikiz kulelere, Asinelli ve Garisenda. Bu kuleler aslında 1100'lerin başında Ortaçağ Bologna'sında zengin ailelerin hem güç gösterisi hem de savunma, denetim amacıyla yükselttiği yapılardan. O dönem şehirde o kadar çok kule varmış ki Bologna neredeyse taş bir gökdelen şehri gibiymiş. Bazı araştırmalar 100 civarında söz ederken daha yüksek sayılarda tartışılıyor. Uzun olan Asinelli yaklaşık 97 metre ve tepesine çıkmak için içeride tam 498 basamak var. Yukarıya çıktığınızda şehrin o kırmızı çatılarını tamamen görebiliyorsunuz. Yanındaki daha kısa olan kule ise Garisenda yaklaşık 47 metre uzunluğunda. Pisa Kulesi ile kapışır ama Pisa Kulesi'nden çok daha eğimli. Şu an devrilme tehlikesi olduğu için tadilatta, içerisini ziyaret edemiyorsunuz ama dediğim gibi diğerini ziyaret edebiliyorsunuz. Zemindeki oturmalar yüzünden eğimi artınca güvenlik gerekçesiyle geçmişte kısaltıldığı anlatılıyor. Hatta Dante bile ilahi komedyada Garisenda'nın eğikliğine gönderme yapıyor. Yani bu kule sadece bir mimari değil, edebiyat tarihinde de oldukça iz bırakmış. Bugün burası da Bologna'nın kalbinin attığı yerlerden ve en çok fotoğraflanan noktalarından bir tanesi. Kulelerin hemen önündeki bulunduğumuz cadde de Francesco Rizzoli Caddesi. Buranın aslında en büyük alışveriş caddelerinden bir tanesi olarak geçiyor. Apple, Mango gibi, Zara gibi mağazaları burada bulabiliyorsunuz.
Şu an Bologna'nın en karakteristik caddelerinden bir tanesi olan Maggiore Caddesi'ndeyiz. Burası Bologna'nın en ünlü ve en canlı noktalarından bir tanesi. Şehrin tarihi dokusunu en net hissedebileceğiniz yerlerden. Şöyle yukarı doğru baktığınızda gördüğünüz bu kemerli yapılar ise portiko olarak geçiyor. Zaten Bologna'nın en ikonik mimari detaylarından biri bu. Şehrin birçok yerinde karşınıza çıkıyor. Eskiden insanları yağmurdan ve güneşten korumak için yapılmış ama bugün şehrin atmosferini oluşturan en güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Burada yürürken bir yandan tarihi binaları görüyorsunuz, bir yandan da şehrin günlük hayatını hissedebiliyorsunuz. O yüzden Bologna'nın ruhunu anlamak için bence en doğru yerlerden biri burası. Bologna'ya neden Kızıl Şehir dediğini şimdi anladınız mı? Her yer kıpkırmızı. Yol üzerinde giderken Santa Maria de Servi Kilisesi'ni gördük. Burası Bologna'nın en etkileyici kiliselerinden biri. Önündeki geniş alan ve etrafını saran bu portikolar direkt dikkat çekiyor. Zaten Bologna'da sık sık gördüğümüz o kemerli yapıların en güzel örneklerinden biri burada. Kilise 14. yüzyıldan kalma ve oldukça sade bir dış görünüme sahip ama içeri girdiğinizde çok daha detaylı ve etkileyici bir atmosferi var. Osteria del Orso'ya geldik arkadaşlar. Başlangıç olarak mantarlı bruschetta ve yanına ferah bir mozzarella salatası söyledik. Tabi yanına da kendi üretimleri olan ev yapımı şarap eşlik ediyor. Bologna'ya gelip de denemeden dönmemeniz gereken asıl lezzetlere geçiyoruz şimdi de. Meşhur tagliatelle al ragu yani orijinal bolognese soslu makarna. Ama burada geldiğinizde asla spagetti bolognese demeyin, kafanızda tabağa yersiniz. Çünkü buna çok karşı çıkıyorlar. Spagetti bolognese yok. Bolognese sos spagettiye tutunmuyor. Tutunmadığı için o makarna güzel olmuyor. O yüzden tagliatelle ile yapıyorlar. Yani tagliatelle bolognese demeniz gerekiyor. Tagliatelle bolognese buranın en meşhur yemeği. Fırından taze çıkmış bir lazanya ve et suyunda minik bantlar diyebileceğim tortellini brudo söyledik. Yanına bir de pesto soslu ravioli ekledik. Kapanışı ise efsane bir panna cotta ve orman meyveli mascarpone tatlısıyla yaptık. Yemeklerimizi beğendik. Ekstra olarak tatlılara bayıldık. Gelirseniz mutlaka söyleyin arkadaşlar. Hesabımızda 84 euro tuttu. Maggiore Caddesi üzerinde hemen Casa Isolani diye bir ev var. Bu evin ön tarafındaki portikolarda ahşap. Bu ahşap olan portikolarda da 3 tane ok var. Bu okun da hemen rivayetini size gelin anlatayım. Rivayete göre burada bir soylu varmış ve sadakatsiz olduğunu düşündükleri bir kadını öldürtmek için 3 tane katil tutuyorlar. Okçular tam nişan alacakken kadın pencereye çıplak bir şekilde çıkarak dikkatlerini dağıtıyor ve oklar hedefini ıskalayıp yukarıdaki ahşaplara saklanıyorlar. 2 tanesini çok net görebiliyorsunuz. Bir tanesini de bulursanız size şans getireceğine inanıyorlar. Ben 2 tanesini gördüm ama son 3.'yü göremedim. Sanırım şansım yok benim. Bologna Belediye Kütüphanesi'ndeyim şimdi. Burası 1563 yılında yapılmış. Yüzyıllar boyunca da Bologna Üniversitesi'nin ana binası olmuş. Yani Avrupa'nın en eski üniversitesinin tam olarak kalbi burasıymış. İçeri girdiğinizde duvarlarda ve her yerde armaları görüyorsunuz. Bu armalar da burada okuyan öğrencilerin ve ailelerin sembolleri olarak geçiyor. Aslında bu bina bir anlamda Orta Çağ'ın ve Rönesans'ın öğrenci defteri gibi. Ama en çarpıcı yerlerden bir tanesi de anatomik tiyatrosu. 17. yüzyılda tıp öğrencileri burada insan anatomisi dersleri alıyordu. Ahşap oymalarla kaplı bu salon hem bilim tarihi hem de sanat açısından inanılmaz derecede etkileyici. Bu arada içeriye giriş için hemen buraya geldiğinizde şurada bir QR kod var. Onu okutturuyorsunuz. Online üzerinden biletinizi alıyorsunuz. Kişi başı 10 euro ödüyorsunuz ve gezmiş oluyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz.
Bu pizzaların büyüklüğü şaka mı? Bu nedir arkadaşlar? Yani bu tek kişilik porsiyon ve 8 euro. İnanılmaz değil mi? 7, 8, 11, 12 euro arasında pizzaların fiyatları değişiyor. Ama yani bu büyüklüğe 2 kişi doyabilir. Dikkat dikkat, fiyat merak edenlere fiyat listesiyle, fiyat bilgisiyle geldim. 4 kişiydik, 3 tane pizza söyledik. Toplamda 54 euro tuttu. Hemen burada da zaten fiyatlarını görüyorsunuz. Bu arada biz pizzalarımızı beğendik. Sadece ben tiramisu'yu beğenmedim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de Caffè Terzi'ye geldik. Zaten Bologna'da kahve işi bayağı iyi ama burası biraz daha öne çıkan yerlerden biri. Kahvesi gerçekten güzel, aroması bayağı net geliyor. Öyle uzun uzun oturmalık bir yerden daha çok gelip böyle bir iki kahve içip hemen devam etmelik ama kesinlikle kahve için buraya uğranır. Şimdi Basilica Santo Stefano'ya geldik. Burası aslında 7 kilise olarak biliniyor. Çünkü burada farklı dönemlerde yapılmış birden fazla dini yapı bir arada bulunuyor. Kökeni 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Rivayete göre Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nden esinlenerek tasarlanmış. İçeride dolaşırken gerçekten bir labirent hissi var. Avlular, küçük şapeller ve birbirine bağlanan taş yapılar. Hepsi farklı bir dönemin izini taşıyor. Gösterişli değil ama çok derin bir tarihi havası da var. Bence şehrin ruhunu anlamak için mutlaka uğranması gereken noktalardan bir tanesi de kesinlikle burası. Yapılar aslında burada o kadar iç içe geçmiş ki neresi nereden hiçbir şekilde fark etmiyorsunuz. Bologna'ya geldiğinizde şehri mutlaka bence yürüyerek keşfetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok düz ve tepedeki bu görmüş olduğunuz portikolar sayesinde yağmur yağsa bile ıslanmadan tüm şehri kolayca gezebilirsiniz. Bologna şehrinin bir özelliği de zaten bu portikolardı. Yollar çok küçük, taksi bulmak da zor Bologna'da. Bizim deneyimlediğimizi size söylüyorum. Ama isterseniz bisiklet de kiralayabilirsiniz. App'ler var bisiklet kiralamak için. Bisikletle şehri keşfedebilirsiniz. Ama bence en güzeli dediğim gibi şehri yürüyerek keşfetmek, her şeyi görerek ilerlemek. Bu arkamda görmüş olduğunuz kule Prendiparta Kulesi. İçerisinde bir otel de var. Tepesine de çıkabiliyorsunuz ama şu an kapalı, tepesine çıkamıyoruz. Geldiğinizde eğer konaklamak isterseniz bir kulede burada konaklayabilirsiniz. Biz şimdi nereye geldik? Quadrilatero'ya geldik. Yani şişman Bologna'nın merkezindeyiz. Bologna'nın en eski ve en hareketli bölgelerinden biri eskiden beri pazar alanı olarak kullanılıyormuş. O yüzden burada yürürken her yerde şarküteriler, taze makarna, peynirler ve küçük dükkanlar görebiliyorsunuz. Bence Bologna'nın yemek kültürünü en iyi hissettiren yerlerden biri kesinlikle burası. Hem biraz alışveriş yapmak hem de ayaküstü bir şeyler atıştırmak istiyorsanız burası tam size göre. Santa Maria della Vita Kilisesi'ne geldik. Hemen şöyle içeriye bakalım çünkü içeride sizin de bilmeniz gereken çok özel bir heykel var.
Aynı zamanda burası şehrin en önemli dini yapılarından biri. Kökeni ise 13. yüzyıla kadar gidiyor. Eskiden burası sadece kilise olarak değil, aynı zamanda insanlara yardım edilen bir yer olarak da kullanılmış. O yüzden Bologna için tarihi anlamda özel bir noktası da var. İçerisi de bayağı etkileyici, özellikle o süslü barok detaylar ve kubbe hemen dikkat çekiyor. Dışarıdan çok anlaşılmıyor belki ama içerisine girince büyüklüğünü hissedebiliyorsunuz. Arkamda görmüş olduğumuz heykeller Compianto denilen taştan çığlık heykelleri. İsa'nın ölüsü başında ağlayan bu yüzlerdeki acı ifadesi o kadar gerçekçi ki insan bakarken gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Rönesans döneminde bunu topraktan nasıl yapmışlar akıl alır gibi değil. Bu kilisenin ve Bologna'nın en önemli görülmesi gereken noktalarından bir tanesi kesinlikle burası. Bu arada biz buraya giriş için 8 euro verdik. Şehirde farklı lezzetleri denemek istiyorsanız bunun adreslerinden bir tanesi de Mercato di Mezzo. İçerisini bir food hall gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü dünya mutfağından lezzetler de var. Şimdi içeri bir bakalım neler varmış diye. Burada hemen taze makarnalar var. Kilosu 7.80, 18.90, tortellini ricotta varmış. Tabii biz şu an biraz erken saatte geldik. Saat 10.30 olunca biraz boş tabii. Yemek pazarının içerisinde ne buldum? Kızarmış tortellini buldum. Hemen sizlerle birlikte tadına bakıyoruz. Bakın şu şekilde dondurulmuş olarak direkt yağın içerisine atıyorlar. Sonra üzerine tuzlu parmesanlı bir çeşni serpiyorlar ve o şekilde servis ediyorlar. Tadı bayağı güzel. Tam bir atıştırmalık. Bu arada fiyatı bence yüksek çünkü 7,5 euro şu gördüğünüz şey. Ama denemek için değer. Bu arada ellerini buna bayıldım. Bir de pazarın içerisinde böyle karışık deniz ürünleri tabağı var. Bir de böyle kalamar çubukları var. İkisi toplamda 26 euro. Mercato di Mezzo dışında Bologna'da bir alternatif daha var. Mercato dell'Erbe. Burası daha lokal bir pazar, yani turistik kalabalıkta uzak, daha çok Bolognalıların geldiği bir yer. Atmosferi daha sakin ve fiyatlar da genelde daha uygun oluyor. İçeride taze meyve sebze tezgahları, şarküteriler, peynir çeşitleri, taze makarna yapan yerler ve küçük restoranlar var. Özellikle mortadella sandviçleri, günlük çıkan İtalyan yemekleri ve taze makarnaları denemek için çok iyi bir nokta. Eğer daha sakin, daha yerel bir deneyim arıyorsanız burayı da listenize ekleyebilirsiniz. Pazarın hemen çıkışında bulunan bu minicik dükkan aslında Bologna'nın en büyük lezzet sırrı. Burası bir restorandan ziyade gerçek bir makarna atölyesi gibi. İçeri girdiğinizde makarna ustalarının minicik tortellinileri saniyeler içerisinde elle nasıl kapattığını izlemek gerçekten büyüleyici. Eğer kaldığınız yerde mutfak varsa bence dünyanın en iyi makarnasını buradan çiğ alıp kendinize güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. Bizim kahve durakları İtalya'da bitmez. O yüzden Zanzibar'a geldik. Burada hem kahve hem de Aperol deniyoruz. İtalya'da Amerikanlı sipariş ediyorsanız onlar kahvenin üzerine su eklemeye kıyamıyorlar. O yüzden suyu kahvenin yanında getiriyorlar. Yani gelirseniz hani çok Amerikanlı sipariş eder misiniz? Etmeyinleri bence, çünkü şöyle bir bakıyorlar.
Ama suyu kahvenin üzerine eklemeye çekiniyorlar. Eklenmemeli diyorlar. O yüzden yanında getiriyorlar. Yani kendileri bunu yapamıyorlar, siz yapın diyorlar. Bir de cappuccino ile ilgili sizlere bilgi vereyim. Saat 7 ila 11 saatleri arasında İtalya'da cappuccino içilir. Ama 11'den sonra cappuccino sipariş ederseniz size cappuccino mu? Böyle bir bakış atabilirler. Çünkü cappuccino o saatlerde içilmez. Alternatif olarak 11'den sonra macchiato içilebilir. Alternatif olarak macchiato içilebilirmiş 11'den sonra. Bu arada latte derseniz size sütü bırakır getirirler. Haberiniz olsun. Kafe latte demeniz gerekiyor. İtalya'dan İnciler serimizin burada sonuna geldik. Şimdi biraz biz kahvemizi, aperolümüzü yudumlayalım. Sonra gezmeye devam. Bologna'ya geldiğinizde bir diğer denemeniz gereken lezzet de mortadella. Burası mortadella'nın adeta başkenti. İçerisindeki o beyaz noktalar kalitesini gösteren boğaz yağı küpleri, pişirilme tekniği o kadar özel ki dokusu ipek gibi oluyor. Buranın yerlileri bunu incecik kestirip sıcak ekmeğin arasına koyup yürüyerek yiyorlar sokaklarda ama unutmayın ki mortadella domuzdan yapılıyor. Eğer tercih ederseniz en meşhur dükkanlardan bir tanesi de burası. Şimdi buranın olmazsa olmazları Bologna'nın geldiğinizde sütlaç ve kek arasında tatlıları var. Torta di riso diyorlar buraya. Geldiğinizde mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz meydanda Maggiore Meydanı. Yani umarım böyle okunuyordur ama Maggiore diye okunması da büyük ihtimaller arasında. Bu meydanla ilgili ilk detay şu. Yere baktığınızda burası Avrupa'nın en eski meydanlarından biri ama kaldırım taşı yok. Dümdüz bir platform gibi tasarlanmış. Bu meydanın da hemen yan tarafında şehrin koruyucusu olan Neptün var. Neptün'ün elindeki mızrağa dikkat ederseniz o da Maserati'nin sembolü. Bu heykelin bir de ufak bir mizahi anlamı var. Şimdi gelin size onu göstereyim. Heykeltıraş Giambologna kilisenin sansürüne takılınca kiliseye karşı güzel de bir sansür yapmış. Yani şu an heykelin arkasından baktığınızda Neptün'ün elini başka bir organ zannediyor olabilirsiniz. O yüzden kiliseye de bunu gönderme olarak yapmak istemiş kendisi. Utancımdan söyleyemedim de. Bologna'nın en önemli dini yapılarından bir tanesinin önündeyiz. San Petronio Bazilikası. Burası 1390 yılında inşa edilmeye başlanmış. Bu bazilika ile alakalı ilginç olan şey ise şu. Dünyanın en büyük kiliselerinden biri olmasına rağmen cephesi hiçbir zaman tamamen bitirilememiş. Alt kısmı mermer, üst kısmı ise tuğla olarak kalmış. Ve bu yarım kalmış görüntü aslında bu yapının en karakteristik detaylarından biri. San Petronio şehrin koruyucu azizi adına yapılmış, içerisi ise devasa. 130 metre yakın uzunluğuyla gerçekten etkileyici bir hacme sahip. Alt tarafının mermer, üst tarafının ise tuğla olarak kalmasının nedeni de bakıyorlar kilise gerçekten çok büyük ve etkileyici. Vatikan'daki St. Petrus Bazilikası'nı geçecek. Bunu öğrenen Papa da hemen buraya verilen bağışı kesiyor. O zamanın planına uygun olarak yapılmıyor. Ve o yüzden alt tarafı mermer, üst tarafı da tuğla olarak yapılıyor. San Petronio Bazilikası'nın içerisinde 17. yüzyıldan kalma bir meridyen çizgisi de mevcut. Tavandaki küçük bir delikten giren güneş ışığı zemindeki bu çizgiye düşerek zamanı ve mevsimleri hesaplamak için kullanılıyormuş. Yani burası sadece bir kilise değil, aynı zamanda bir astronomi aracı gibi kullanmışlar burayı.
Bu arada isimler, söylemler vesaire falan hepsi İtalyanca olduğu için ve benim İtalyancam olmadığı için kesinlikle bazı şeyleri yanlış söylemişimdir arkadaşlar. Araştırmıştım aslında o kadar da ama bazen böyle kamera karşısında söylerken unutulup gidiyor. Çünkü çok fazla bilgi var. Hepsini size doğru aktarmaya çalışıyorum ama zaten ben isimlerin hepsini bu alta yazıyor olacağım. O yüzden şimdi sürçülisan ettiysek efendim affola diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Belediye binasının önünde tanıdık bir simanın pankartı var. Ekrem İmamoğlu'na destek için belediye binasının önünde böyle bir pankart asmışlar. Belediye binasının içerisine giriyorsunuz ve aynı zamanda kulesi de var. Kulesine çıkmak istiyorsanız 10 euro gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor kişi başı. Ama bunun time slotları var, yani belirli zamanları var. Bugün rezervasyon saat 6'ya kadar full doluymuş. Sadece 15 kişi mi 15 dakika mı ne alabiliyorlar yukarıya. Aklınızda bulunsun, geliyorsanız mutlaka önceden rezervasyonunuzu yaptırın dedim. Bizim 6'da başka bir yere rezervasyonumuz olduğu için biz o yüzden burayı pas geçmek zorundayız. Ama ben size hemen görüntülerini ekliyorum. Ve şimdi devam ediyoruz. Bir de beni Bologna ile çek. Bu arada hemen size göstereyim. Bakın şunların hepsi şehir suru. Şu şehir surunun içerisi Old Town diye geçiyor. Dışarısını çok görmeseniz de olur. Yani asıl önemli görülecek yerlerin hepsi bu Old Town'un içerisinde, aklınızda bulunsun. Eğer otel vesaire falan bakıyorsanız bu Old Town'un içerisinde tutarsanız her yere yürüme mesafesinde gidebilirsiniz. Bologna'nın en etkileyici yapılarından bir tanesi de kesinlikle burası. Buranın adı Sala Borsa. 19. yüzyılda şehrin borsa binası olarak kullanılmış. En ilginç kısmı ise zemindeki cam paneller. Aşağıya baktığınızda Roma dönemine, hatta daha eski kalıntılara kadar uzanan arkeolojik izleri görebiliyorsunuz. Yani burada kitap okurken aslında 2000 yılı aşkın bir tarihin üzerinde yürümüş oluyorsunuz. Bu şehirde tarih gerçekten her katmanda karşınıza çıkabiliyor. Bologna inanılmaz bir yer. Burası modern bir kütüphane aslında. Sadece 19. yüzyılda borsa binası olarak kullanılmış. Bologna'daki en önemli ve gizli duraklardan bir tanesi de bu fısıltı duvarlarının bulunduğu alan. Şu an çok üzüldüm çünkü tadilata almışlar. Normalde eski zamanlarda, yani veremin olduğu zamanlarda insanlar günah çıkarmak için rahiplerle burada konuşulduğu söyleniyormuş. Buranın özelliği de bir köşeden konuştuğunuzda diğer bir köşedeki sizi net bir şekilde duyuyor. Yani yüksek sesle konuşmanıza gerek yok. Sadece fısıltıyla bile konuşsanız karşı duvardaki kişiler sizi duyabiliyormuş. O yüzden buranın ismi de fısıltı duvarı olarak kalmış. Normalde burada durduğumda, sırtımı şu şekilde duvara verip konuştuğumda tam karşımda, yani sizler beni oradan çok rahatlıkla duyabilmeniz gerekiyor. Konumu da hemen San Petruno Bazilikası'nın karşısında, ufak bir pasajdan girdiğinizde fısıltı duvarları burada. Bologna aslında Venedik'e benzemiyor ama önceki dönemlerde altında su kanalları var. Yani aslında Venedik'in mimarisine sahip ama daha sonra o su kanalları kapatılıyor ve şehir düzeni bu şekilde oluşturuluyor. Orta Çağ'da şehirden geçen Reno ve Savena nehirlerinden getirilen suyla bir kanal sistemi kurulmuş. Bu kanallar hem değirmenleri çalıştırmak hem de ipek üretimi için kullanılıyormuş. Hatta Bologna bir dönem Avrupa'nın en önemli ipek üretim merkezlerinden biri olmuş. Zamanla kanalların çoğu kapatılmış ve üstleri yollarla örtülmüş ama hala bazı noktalarda görmek mümkün.
En ünlü yerlerden bir tanesi de Via Piela'daki bu küçük pencere. Pencerenin hemen karşısında böyle bir alan da var. Buradan da görebiliyorsunuz. Bu arada geçen hafta burada hiçbir şekilde su yoktu. Ama bizim şansımıza herhalde şu an burada su bulunuyor. Yoksa kuru kuru bir görüntü olacaktı bize. Bu küçük pencerenin önünde arkamda gördüğünüz gibi bir ton kuyruk da oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi de biraz Bologna'nın dışına çıktık. San Luca Bazilikası'na geldik. Şehir manzarasını buradan gerçekten görmek muhteşem oluyor. San Luca'yı da özel yapan şey ise içeride bulunan ve şehrin koruyucusu kabul edilen Madonna ikonu. Bir de buraya çıkan o ünlü yol var. Yaklaşık 3,8 kilometrelik ve 666 kemerden oluşan dünyanın en uzun portikolarından biri. Bu yürüyüş yolu 17. ve 18. yüzyıllarda yapılmış ve Bologna'nın portikoları 2021 yılında da UNESCO Dünya Mirası listesine de girmiş. Videoyu izleyip de hala kanala abone olmayanları görüyorum arkadaşlar. Kanala abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Rezervasyon yaptırmadık hiçbir yere ve akşam yemeğinde gördüğünüz gibi Buca'ya geldik. Şimdi burada güzel güzel tagliatellemizi söyledik, tortellinimizi söyledik, lazanyamızı söyledik. Bir de şarabımızı söyledik. Rezervasyon yaptırmadığımız için rastgele bir yerde yiyoruz bugün yemeğimizi. Ama şöyle, bugün biz aslında öğlen buraya gelmiştik. Tavanını çok beğenmiştik bu bölgenin. Burası böyle bir pasaj gibi. O yüzden burada yiyelim dedik. Ben tortellini fondü söyledim. Yedik içtik. 5 tane makarnamız, bir şişe de şarabımız var. Toplamda 117,5 euro ödedik. Hemen durdurup bakabilirsiniz tüm fiyatlara buradan. Biraz da size Bologna gecelerinden bahsedeyim istedim. Şu an neredeyiz? Maggiore meydanındayız. Şehir ışıklanınca da ayrı bir güzel oluyor. Ama gece çok iyi çıkmıyor tabii ki de kamerayla. İtalya'da bizim favori dondurmacımız kesinlikle Venki. Bir zincir marka olmasına rağmen her şeyleri her zaman her yerde çok iyi yapıyorlar. Şimdi bir hemen fıstık denedik, bir de çikolatalı denedik. Biz bunları bayıldık. Aslında çekmeyecektim çünkü önceden tavsiye etmiştim ama eğer İtalya ya da Bologna'ya ilk defa geliyorsanız bence Venki'den kesinlikle bir dondurma almanızı size tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Diğer taraflarda deneyip böyle risk almak istemedik. Dedik ki en güzel yerde en güzel haliyle yiyelim. O yüzden afiyet olsun. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Bologna vlogumuzun burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ama yorum yapıp beğeni atmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.